Canlı yayın başlıyor. Bekliyorum herkesi. Arkadaşlar yayına gelmenizi bekliyorum ve magazin dünyasında yaşanan en ilginç konuları konuşacağız sizlerle. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Abi dizisini konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Hande Yener'i konuşacağız. Hülya Avşar'ı konuşacağız. Kerem Bürsin'i konuşacağız. Ava Yaman'ı, Burak Yörü'yü konuşacağız. Ve Meryem Uzerli'yi konuşacağız. Ayrıca sürpriz konular da olabilir. Dostlar iyi akşamlar hepinize. Stoak merhaba. Herkes burada. Seher de burada. Caner de geldi. Moderatörüm ve özel abonem. Caner de geldi. Caner haberim var. Fatih Altaylı serbest kaldı diyor Caner. Evet dostlar. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Osman da burada. Seher burada. Ve bütün dostlar geliyorlar. Birer ikişer, üçer, beşer. Buyurun arkadaşlar. Evet, tutuksuz yargılanmasına devam edilecek. Tutuksuz yargılanmasına devam edecek. Dostlar, merhaba. 17 Kalina, peki. 17 Kalina. Sıla diyor ki Bilal Bey yine rengarenk. Evet, renkli giymeyi seviyorum. Bazen siyah giymek istiyor canım ama renkli giymeyi de çok seviyorum. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Ve Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız arkadaşlar. Bu Kanal D'deki şeref meselesi bitti. Bir aydan biraz fazla oldu Kerem Bürsin'in dizisi. Kerem Bürsin'e bir sürü teklif gelmiş arkadaşlar. Dizi teklifleri, sinema filmi teklifleri, tiyatro oyunu teklifleri gelmiş. Ve TV8'den de kendisine ayrıca bir dizi önerisi gitmiş Kerem Bürsin'e. Bizzat Acun Ilıcalı tarafından bir dizi teklifi gitmiş. Kerem Bürsin dizileri, reytingleri çok iyi olmasa da yine de tercih edilen bir oyuncu. Tabii ki dizilerin iş yapmamasının birinci sebebi senaryo seçiminin hatalı olması arkadaşlar. Ve dizisi yayından kaldırılmış olsa da Kerem Bürsin yine de seviliyor ve o yüzden de teklifler alıyor. Şimdi yeni bir dizi için düşünüyormuş ve kendisine önerilen, kendisine gönderilen senaryoları okuma safhasında arkadaşlar. İster misiniz yeni sezonda televizyon dizisine başlasın yine ve TV8'de olma ihtimali de biraz fazla konuşuluyor arkadaşlar. Evet, keşke yeni oyuncular da çıksa değil mi? Yeni erkek oyuncular, yeni kadın oyuncular, yeni yüzler, yeni yetenekler çıksa. Onlara da şans verseler. Zaman zaman bu yapılıyor ama bir durgunluğa girdi. Tabii sektörde de bir yavaşlama söz konusu. Sektörde de dizilerin yayından kalkması, reklam sayısının azalması, reytinglerin düşük gelmesi tabii ki yeni isimlerin öne çıkmasını, yeni isimlerin şans bulmasında engelleyen önemli bir faktör arkadaşlar. Peki, ya Meryem Uzerli'nin şu itirafını duydunuz mu? Yani bunu bir insan nasıl söyler ya? Yani zamanında nasıl bu yalanı söyler ve sonra aradan 10 yıl 15 yıl da geçmiş olsa bunu nasıl söyleyebilir yüzü kızarmadan? Bu Muhteşem Yüzyıl dizisi
izlenme rekorları kırmıştı biliyorsunuz gösterildiği yıllarda. 2011 ile 2014 yılları arasında ekrandaydı bu dizi ve Hürrem Sultan'ı da Meryem Uzerli canlandırıyordu. Meryem Uzerli biliyorsunuz bu dizi için Almanya'dan seçildi, davet edildi. Almanya'da tiyatro oynuyordu, tiyatro oyuncusuydu. İsimsiz bir kızdı ve ailesinin durumu da çok çok iyi değildi. Orta halli, hatta biraz da yoksul oldukları söyleniyordu. Ve kendisi kırık Türkçesiyle oyunculuğu da beğenilmişti. Bu Hürrem Sultan'ı oynayabileceğine kanaat getirmişti yapımcı. Defalarca deneme çektikten sonra ve kendisine sormuşlardı. Onun ağzından dinleyelim daha iyi. Onun ağzından okuyayım. Eee, ben o günlerde yalan söylemiştim yapımcıya diyor ve şöyle anlatıyor. Seçmelerde bana ata binmeyi biliyor musun diye sordular. Ben de tabii ki evet dedim. Sonra günler geçti ve ata binme sahnelerin çekimi geldi, çattı. Dizi başlamış. Günler, haftalar, birkaç ay geçmiş ve ata binme çekimlerinin zamanı gelmiş. Meryem Uzerli diyor ki Hürrem Sultan son derece profesyonelce ata biniyormuş tarihte. Ama ben ata binmeyi bilmiyordum. Ve o çekimlerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Binmiş ama tam bir felaketti diyor. O sahneler çok zor çekildi diyor. Düşünsenize yama üzerine yama yapmışlardır montajda. O sahneleri ekrana getirebilmek için. Bana hani sen ata biniyorum demiştin diye söylendiler. Ben de galiba bir yanlış anlaşılma olmuş dedim onlara. Yaşananlara rağmen Hürrem'i değiştiremezlerdi. Çünkü dizide bayağı ilerlemiştik diyor. Yani insan utanır bunları anlatmaya. Nasıl yüzü kızarmıyor? Nasıl pişkin insan? Yalan söylenir mi ya? Bilmiyorsan bilmiyorum, bilmiyorsan bilmiyorum diyeceksin. Yani rolü almak için yalan söylemiş. Sonra da ata binme sahneleri çekilirken de rezil olmuş. Ama umrunda değil kadının. Pişkinliğe vuruyor. Hayret ya. Hayret. Yani Ümran Keleş de burada moderatörüm. Merhaba Ümran. Yani tuhaf. Ünlülerin e, tuhaf huyları var. Meryem Uzerli'ninki de yalan söylemekmiş. Kendisi yüzü kızarmadan itiraf ediyor. Bu Ava Yaman ve Burak Yörük'le yapılmış bir röportaj var arkadaşlar. Burak Yörük'e Ava Yaman'ı soruyorlar. Ava Yaman için yaşına rağmen profesyonelliği, çalışkanlığı harika diyor. Hakikaten çok profesyonel iş çıkarıyor Ava Yaman. Çok iyi bir insan. Allah yolunu açık etsin diyor Ava Yaman için Burak Yörük. Çok güzel kalpli. İyi ki onunla beraberim. Benim için çok büyük bir şans. Ee, keyifle çalışıyoruz. Onun gelişimini, tanınmasını izliyoruz. Hep beraber. Onun gelişimini, onun tanınmasını izliyoruz hep beraber diyor Burak Yörük Ava Yaman için. Ava Yaman'a Burak Yörük'ü soruyorlar. Ben onu çok seviyorum. Benden yaşça büyük ve tecrübeli, çok daha tecrübeli. Onun için bana çok yardımcı oluyor. Her konuda sette bana yardım ediyor. Bazen mesela gülesim geliyor çekim sırasında, sahne sırasında. O anda beni toparlıyor, bana çok yardımcı oluyor. Çok iyi bir insan. Evet, o da partnerinin çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Ve ilginçtir arkadaşlar, Burak Yörük'le ilgili paylaşımların altında, yorumlarda hep Ava Yaman'la gerçek hayatta aşk yaşasalar filan şeklinde yorumlar var. Burak Yörük'ün çok güzel bir kız arkadaşı, nişanlısı var biliyorsunuz gerçek hayatta.
ve onu çok sevdiğini her fırsatta belli ediyor Burak Yörük. Ama hayranlar, fanlar işte dizideki hayatı gerçek dünyada da, gerçek hayatta da sevdikleri oyuncuların gerçekleştirmesini istiyorlar. Dizide onları yakıştıran insanlar gerçek hayatta da sevgili olmasını diliyorlar. Burak Yörük böyle bir şey yapar mı yapmaz mı bilemem. Ama hayat bu. Hayat bu. Siz beğeniyor musunuz Burak Yörük'le Ava Yaman çiftini? Bence arkadaşlar yılın çifti ödülü verilmeli ikisine. Burak Yörük, Ava Yaman birlikteliğine, uyumuna. Yılın dizi çifti ödülü verilmeli. Her yarışmada bu kategori olmalı ve onlara verilmeli. Onlar ödül almaya sahneye çağrılmak çağrılmaktan bıksınlar. O kadar çok ödül alsınlar ki çünkü bunu hak ediyorlar arkadaşlar. Yılın çifti ödülünü. Yani hiç hak etmeyen kişilere verecekler yine göreceksiniz. Göreceksiniz. Yani arkadaşlar Hande Yener'i ben seviyorum. Şarkıcı olarak da beğeniyorum. Şarkılarını da beğeniyorum. İnsan olarak da beğeniyorum, takdir ediyorum. Sizler beğeniyor musunuz Hande Yener'i? Şarkıcılığını, sahnesini? Değişik, yani aykırı bir sahnesi var. Değişik bir sanatçı. Giyimi, kuşamı, dansçıların kıyafetleri. Farklı olmak önemli. Farklı olmak ve bunu benimsetmek, sevdirmek. Hande Yener bunu yapıyor. Şarkılarıyla da çok başarılı. Hayatta da öyle. Sessiz, sakin. Çok uzun zamandır kimseyle polemiğini falan da duymuyoruz, görmüyoruz Hande Yener'in. Öyle değil mi? Şimdi İstanbul'da bugün ayın kaçı? 29'u. Yarın tamamen Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir konseri var. Tamamen Sezen Aksu. Konserin adı Hande Bizi Sezen'e Götür. Biliyorsunuz Hülya Avşar keşfetti onu. Hülya Avşar Hande Yener'i yıllar önce bir butikte tezgahtarken gördü, tanıdı. Sesini dinletti Hülya Avşar'a. Sesinin çok güzel olduğunu söyledi, rica etti dinlemesini. Hülya Avşar da hadi söyle dedi. Söyledi çok güzel ve çok beğendi Hülya Avşar. Seni dedi Sezen Aksu'ya götüreceğim. Sezen Aksu'ya tavsiye etti ve Sezen'le buluşturdu bu tezgahtar kızı Hande Yener'i, Hülya Avşar. Sezen de çok beğendi. Benim dedi vokalistim ol dedi. Vokaliste ihtiyacı varmış o sıralarda Sezen Aksu'nun. Hande Yener onun vokalisti oldu ve çok başarılı oldu Sezen Aksu'nun arkasında. Sonra artık dedi kendi kanatlarına uçma zamanı geldi. Ve Hande Yener sonra solo şarkılar söylemeye başladı. O Hande Yener, bu Hande Yener. İstanbul Ataşehir'de yarın vereceği Sezen Aksu şarkıları konseri, Hande Bizi Sezen'e Götür konseri. Bütün biletleri tükendi, satıldı arkadaşlar. Bütün biletler satıldı. Hande Yener bunu duyunca 31 Ocak'ta da konser yapmaya karar verdi. Aynı yerde 31 Ocak'ta da konser. 30 Ocak değil, yarın 30 Aralık ya. Yarın için dedim ben. Yarın 30 Aralık. Ee, 30 Ocak'ta Ülker Sports Arena'da Ataşehir'de bütün biletler tükendi. Ve 31 Ocak'ta da bir gün sonra da yine aynı konseri tekrar edecek. Bu konserin bir başka özelliği de arkadaşlar 48 kişilik senfoni orkestrası çalacak Hande Yener'in arkasında. Müthiş bir şey. Müthiş. Müthiş bir konser. Düşünebiliyor musunuz? 48 kişilik senfoni orkestrası. Yani ve Sezen Aksu şarkıları. Çok güzel geçecektir. Daha bir ay var.
30'u bitmiş biletler, 31'e bulabilirsiniz ama 31'ine. Mesajlarınıza bakayım. Teşekkür ederim. Dilek Şahin, sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Özel abonem Frankfurt'tan Dilek Şenyurt aramızda. Özel abonem. Çok yoğunsunuz sene sonu. Sene sonu, yıl sonu hesap dökümleri. Tahmin ediyorum. Sezen Aksu bir efsane, evet. Dilek Şenyurt, vallahi nefes almak için izin aldım diyor. Haklısın. İyi ettin. İyi ettin. Şarkıcı Sibel Can. Sibel Can'ı sever misiniz? Sibel Can, güzel kadın. Bence ses tek başına yetmez diyor. İz bırakabilmek için kalbe dokunmak lazım diyor. Benim en büyük hayalim yıllar sonra bile bir şarkım çaldığında insanların hayatlarından bir anı hatırlamaları. Benim en büyük hayalim diyor Sibel Can, bir daha okuyorum. Yıllar sonra bile bir şarkım çaldığında insanların hayatlarından bir anı hatırlamaları. İnsanların hayatına dokunmak önemli diyor, iz bırakabilmek diyor. Sibel Can. Gayret et bunun için Sibel, gayret et. Yani bunun için daha çok gayret etmelisin ama. Mesela bu dediğin Sezen Aksu'yla çok mümkün, Tarkan'la çok mümkün bu dediğin. Ya senle mümkün mü bilemiyorum Sibel Can. Yani şu anda aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Yani Sibel Can'ın şu şarkısıyla e, insanlar... Ama tabii bu kişiden kişiye değişir ya. Belki senin şarkınla sevdiği kıza evlilik teklif etmiş olabilir bir insan. Bunu biz bilemeyiz. Bunu biz bilemeyiz. Yıllar sonra bile bir şarkım çaldığında insanların hayatlarından bir anı hatırlamaları. Benim en büyük hayalim bu diyor. Bunun için çok daha fazla çalış Sibel Can. Çok daha kalıcı şarkılar yap. Çok daha unutulmaz şarkılar yap. Son zamanlarda kalıcı şarkı yapamıyorsun Sibel Can. Yapamıyorsun. Bir zamanlar güzel kalıcı şarkılar yapmıştın. Devam, daha çok çalış. Evet. Dostlar burada mı dostlar? Hülya Avşar. Hülya Avşar'ı sever misiniz? Hülya Avşar'ın yeni bir dizisi başlayacak. Hülya Avşar ATV'de yayınlanacak. Aynı Yağmurun Altında dizisiyle başrol oyuncularından biri olacak Hülya Avşar. Bayılırım diyor. Bayılırım diyor Dilek Şenyurt. Caner sevmediğini söyledi. Osman abi katılmaz. Evet, muhafazakar bir rol sanırım diyor. Bakalım yani bir dizi başlayınca göreceğiz orasını. Hülya Avşar'dan ne kadar muhafazakar bir kadın olur göreceğiz. Belki de ters köşe yapar herkese. Kıyafeti öyle gösteriyor ama yani dizide giyeceği kıyafet evet çok kapalı, e, çok, ama belki ters köşe yapar. Hülya Avşar ters köşe yapmayı çok sever. Hülya Avşar Cup tenis turnuvası düzenleniyor biliyorsunuz her yıl. Her yıl düzenliyor Hülya bunu. Kaçıncı senesi? 23 falan oldu mu Hülya? Yani çok 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 eskidi. Ve en son turnuvasını da bu hafta sonu bitirdi, gerçekleştirdi. Her sene yaptığı turnuvayı Bostancı'da yaptı ve oyuncu Özge Özberk'le gösteri maçı yaptı Hülya Avşar. Özge Özberk'le gösteri maçı yaptı. Özge de güzel bir hanım. İyi bir hanımdır ve iyi bir oyuncudur Özge Özberk. Hülya Avşar'a muhabirler yeni yılla ilgili temennilerini sormuşlar. Hülya Avşar herkesin üzüntüsüyle üzülüp herkesle sevinerek güzel bir yıl geçirdik.
2026 daha iyi bir yıl olsun. Herkesin üzüntüsüyle üzülüp herkesle sevinerek güzel bir yıl geçirdik. 2026 daha iyi bir yıl olsun. Hülya Avşar'da duygusal yönü de vardır Hülya Avşar'ın. Yani herkesle üzüldüğünü söylüyor Hülya Avşar. Dertli kadın demek ki. Başkasının dertleri gelince de birikti. Üzüntüsü arttı. Ama herkese de sevindiğini söylüyor. Mutluluklarıyla da başkalarının mutluluklarıyla da mutlu olmuş. Hülya Avşar iyi bir arkadaştır. Eski bir arkadaştır. Evet arkadaşlar. Sizlerin mesajlarınıza bakacağım şimdi. Valla bazı partilere işveren mecbur ediyor. Mesela bizde kutlamaya eksi puan yazarlar. Bu bir iştirak etmektir iş hayatında. Yani kutlamalara katılmazsan şirketle ilgili öyle mi? Evet. Evet dostlar. Ya sizi bir ünlü ararsa arkadaşlar, sizi bir ünlü ararsa telefonla ne yaparsınız? Telefonla mesela Serdar Ortaç arıyor. Ne yaparsınız? Uzmanlar diyor ki, bilişim uzmanları, güvenlik uzmanları açmayın telefonu diyor, kapatın diyor. Yani açtığınız baktığınız Serdar Ortaç konuşuyor karşınızda, kapatın telefonu diyor. Açtığınız baktığınız Mert Ramazan Demir konuşuyor, kapatın telefonu. Açtığınız karşıda Afra Saraçoğlu konuşuyor, sizi arıyor, sizi aramış, sizinle konuşuyor, hatırınızı soruyor. Hemen kapatın telefonu diyor uzmanlar, güvenlik uzmanları. Neden böyle dediklerini kim bilecek? İnanmam diyor Nuray. Mümkün diyor, mümkün değil diyor Dilek. Hatice inanmam diyor. Hola Desta diyor Caner. Neden peki inanmazsınız? Dolandırmak amaçlı diyor Dilek. Evet Dilek haklısın, dolandırmak amaçlı. Yapay zeka ile dolandırıcılar hesaplarımızı ele geçirmeye çalışıyorlar. Ünlülerin sesini taklit ederek arkadaşlar ve görüntülerini taklit ederek, videolarını çekerek. Son zamanlarda yapay zeka destekli dolandırıcılık o kadar artmış ki en son biliyorsunuz bir vatandaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil tabii. Onun sesini birebir taklit eden yapay zeka ile kişi aradı ve yapay zeka ile üretilmiş bir yatırım videosunu seyretmesi istendi kendisinden. Seyretti. Erdoğan orada konuşuyordu sözüm ona. Cumhurbaşkanı Erdoğan değildi o konuşan. Videoyu izleyip Cumhurbaşkanı dinlediğini zannederek oradaki linke tıkladı ve kazanacağını zannettiği yatırımlara yönlendirildiğini zannetti. Ancak parça parça toplam 2,5 milyon lira gönderdi o yatırımlara ve dolandırıldığını anladı daha sonra. İş işten geçmişti ama arkadaşlar. Fransa'da Ain adında 53 yaşındaki mimar bir kadın Brad Pitt'in mesajlarını ve yapay zekanın ürettiği videoları gönderen bir dolandırıcı tarafından dolandırıldı. Güya Brad Pitt kadına evlenme teklif etti. Kadın da güzel bir kadın. Fotoğraflarını gördüm. Kimi arayacaklarını da biliyorlar. Yani Brad Pitt beni arar bana evlenme teklifi eder ben güzelim diye düşündü herhalde. Ama hastaneden yolladığını söylediği videolarda Brad Pitt böbrek kanseri olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Bahanesi de Brad Pitt'in eski eşi Angelina Jolie'nin banka hesaplarını dondurmuş olmasıydı. Banka hesaplarıma ulaşamıyorum. Angelina bütün hesaplarımı dondurdu. Ben de bu hastanedeyim. Böbrek ameliyatı olmam lazım. Kanser tedavisi görüyorum. Bana 800 bin euro çıkarırsan memnun olurum dedi kıza. Tabii bu aniden söylenmiyor. Alıştıra alıştıra kızı bir arıyor, iki arıyor, üç arıyor, kandırıyor ve sonra kız da 800 bin euroyu transfer ediyor arkadaşlar. Onun söylediği hesaba.
Bu olaydan sonra Brad Pitt'in sözcüsü gazetecilere aynı yöntemle 2 İspanyol kadının daha dolandırıldığını söyledi. Kadın yapay zekâdaki bu videolara inanmıştı, Fransa'daki bu kadın ve yolladığı IBAN hesabı, €800.000'yu yolladığı IBAN hesabı hangi ülkeye aitti, hangi ülkedeydi bilin bakalım. €800.000'yu yolladı ya. Yolladı. Sizi bir ünlü ararsa sakın açmayın telefonu. Açarsanız da baktığınız ünlü birisi sizinle konuşuyor. Kapatın. Kapatın. Hangi ülkeye yolladı? Amerika'ya değil. Türkiye'ye. Türkiye'den dolandırıcı. Türkiye'den dolandırıcı düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın bu okuyacağım kısım çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak bunlar gibi daha birçok ünlünün dünya üzerinde sahte yapay zeka videolarını gerçek sanıp dolandırılan birçok insan olduğu belirtiliyor. Uzmanlar deepfake videoların göz kırpma eylemi sırasında başarısız olduğunu, birebir taklit yapılamıyor. Yani gözlere dikkat edeceksiniz diyor uzmanlar. Deepfake mi, fake mi, gerçek mi anlamak için kırpma sırasında düzensizlik, gözleri kırpma sırasında düzensizlik, gözlerin duygusal ifadelerle uyumsuz olması ve beklenmedik bir şekilde uzun süre açık kalan gözler yapay zeka ile hazırlanmış sahte video belirtisidir arkadaşlar. Anladınız mı? Gözlere çok dikkat edin şüphelendiğiniz zaman. Ve devam ediyorum. Bu çok önemli. Ve önemli bir güvenlik uzmanının tavsiyesi ise şöyle: teknik ayrıntılardan çok içeriklerin sizde yol açtığı duygusal etkilere odaklanın. Yani böyle bir dolandırılma olayıyla karşı karşıya kaldığınız zaman korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran paylaşımlar çok ciddi birer uyarı sinyalidir. Dolandırılıyorsunuz. Dolandırılıyorsunuz. Sadece bu, video olayında, yapay zeka olayında değil. Hani arıyorlar ya, PKK ile işbirliği yapıyormuşsun, şuraya şu kadar para yolla filan diye, yaşlıları filan. Bakın o anda korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran paylaşımlar sizi böyle otoriter bir şekilde arıyorsa, siz de yani korku hissediyorsanız, panik hissediyorsanız, karşı tarafta bir aceleye getirmeye çalışıyorsa, bunları hissediyorsanız kapatın telefonu. Kurtulun o adamdan. O hemen kapatın, uzaklaşın. Polisi arayın, 155'i arayın. Sizde bu duygular devreye girdiğinde kendinize gelin, silkelenin, bilinçli bir şekilde yavaşlayın ve hemen o ortamdan çıkın, uzaklaşın, telefonu kapatın. Korku, panik, aciliyet ya da otorite hissi uyandıran. Anladınız değil mi arkadaşlar? Çok önemli. Başımıza gelebilir, benim başıma gelmez demeyin. O kadar yaygın ki bu dolandırıcılar. O kadar çok zorluyorlar ki. Ve baksanıza şimdi de ünlülerle kandırmaya çalışıyorlar. Ya bana istediğiniz kadar inanmam deyin. Mert Ramazan Demir hangi genç kızı, genç kadını arasa, bir kadını arasa konuşmak istemezsiniz ki. Yapay zeka ise yapay zeka. Ay Mert gibi sese bak, Mert sesi. Konuşmaya devam et Mert. Dolandırılmayacağım sana ama sen anlat. Dinlemek istemez misiniz? Ya da Afra Saraçoğlu ararsa. Dolandırılmayacağım sana. Sen bir dolandırıcı olabilirsin ama anlat, dinliyorum Afra, dinliyorum, anlat Afra. Birebir yapıyorlarmış ya. Serdar Ortaç'ı aramış. Ben Serdar Ortaç demiş. Serdar Ortaç'la mı konuşuyorum demiş. Serdar Ortaç da demiş ki nasıl ya? Nasıl ya demiş. Aynı benim sesim demiş ya. Sen kimsin demiş ya. Aynı benim sesim. Serdar Ortaç'ı aramışlar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani onu şeyle ilgili işletmişler, bahisle ilgili. İşletmemişler de yani bahisle ilgili bir konu açmışlar ona. Futbol bahisiyle ilgili bir konu açmışlar. Şok olmuş. Diyor ki nasıl yapmışlar diyor. Aynı benim ses diyor. Karşıdaki robot diyor. Evet diyor ama aynı benim sesim diyor Serdar Ortaç. Peki dostlar,
Tamamen yapay zeka. Neler yapıyorlar ya? Mert'in sesine kurban olayım diyor Meral Bildik. Meral Bildik vallahi konuşur. Konuşur. Meral Bildik'i Mert Ramazan Demir diye robot ararsa, yapay zeka ararsa Meral Bildik konuşur. Kapatma Meral, konuş. Allah korusun ya diyor Nur Hayat. Dilek Şenyurt da gülüyor. Merdo arasın tatlı tatlı sesiyle yeter ki diyor Ümran Keleş. Ya yapay zeka olduğunu bile bile konuşur bizim kızlar. Afra Saraçoğlu hangi yarasını iyileştirdi? Bunu nasıl başardı? Konuşacağız arkadaşlar. Mert Ramazan Demir niye ortalarda yok? Mert Ramazan Demir niye ortalarda yok? Mert Ramazan Demir neden ortalarda yok? Geçen gün Bomonti'de bir tasarım dükkanı, tasarım mağazasının açılışında, davetinde görülmüş Mert Ramazan Demir Bomonti'de, İstanbul'un Bomonti semtinde. Mert Ramazan Demir'in projesi var. Evet, işte bu çekilecek olan dizi var. Onun dışında Mert Ramazan Demir'in yurt dışıyla bağlantıları olduğunu biliyoruz. Yurt dışında kendisine yeni olanaklar peşinde, yeni olanaklar yaratmak peşinde. Kendisine yapılan tekliflerle ilgili görüşmeleri var. Kendisinin de gerçekleştirmek istediği hedefleri var yurt dışında. Onlarla ilgili bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz ama onun ötesinde Mert Ramazan Demir'in insanlar sesini duyup videosunu izlemek, kendisinden bir röportaj gelir beklentisinde olan çok insan var yine. Mert Ramazan Demir ve en azından 2025'e veda ederken 2025 ile ve 2026 ile ilgili ondan açıklamalar, görüşlerini bekleyen hayranları var. 2025'i değerlendirmesini isteyen, 2026'dan beklentilerini, hayattan beklentilerini merak eden hayranları var. Hayırlı projeleri olsun diyor özel abonem Dilek Şenyurt. Olsun, hayırlı projeleri olsun. Bu arada özel abonelerimden Dilek Şenyurt'tan başka Caner Tuzcu burada. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Hanım yok. Nelida Manzano Arjantin'den. Nelida gelir şimdi, eli kulağındadır. Nelida Manzano Arjantin'den özel abonem Nelida. Ve Delfina Dimasio Şili'den. Burada mı? Delfina Dimasio yok. Peki, dilerseniz sizler de özel abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için Caner Tuzcu'ya danışmanız yeterli. Moderatörüm Caner Tuzcu. O da özel abonem aynı zamanda. Evet. Peki dostlar. 2025 biterken Afra Saraçoğlu'nun bu arada Savcı Leyla'yı canlandıracak olan Abi dizisinde Savcı Leyla'yı canlandıracak olan Buse Arslan, oyuncu Buse Arslan daha önce Kuruluş Osman dizisinde 3 sezon Aygül Hatun'u oynamıştı. Abi dizisiyle ilgili oyuncuyu şaşırtacak bir işle geliyoruz. İzleyiciyi şaşırtacak bir işle geliyoruz. Beklenenden çok farklı bir dizi olacak. İzleyici Kenan İmirzalıoğlu'nu bugüne kadar izlediğimiz rollerden bambaşka bir halde görecek. Toplumsal duyarlılığı ve güçlü bir hikayesi olan çok güzel bir proje geliyor dedi. Ben burada Buse Hanım'dan, Buse Aslan'dan Afra Saraçoğlu ile ilgili de bir iki cümle kurmasını beklerdim. Çünkü bu dizide sadece Kenan İmirzalıoğlu başrol değil, Afra Saraçoğlu da başrol. Madem diziyle ilgili konuşuyorsun, Afra Saraçoğlu'dan da bir cümleyle de olsa, iki cümleyle de olsa bahsetmeni beklerdim. Ama önümüzdeki günlerde bol bol bahsetmek isteyeceğine eminim. Çünkü Afra Saraçoğlu bu dizide eğer dizi tutarsa çok fazla öne çıkacaktır arkadaşlar.
diye düşünüyorum. O zaman şimdi paylaşmayın. O zaman nasıl olsa paylaşırsınız, anlatırsınız Afra Saraçoğlu'nun farkını diye düşünüyorum. Evet, Afra Saraçoğlu hangi yarasını iyileştirdi? Bunu nasıl başardı? Bunu konuşalım arkadaşlar. Bunu konuşalım. Gömleğim için söylediğiniz övgü dolu sözlere çok teşekkür ederim. Üzerinde Meksiko yazıyor gömleğimin üzerinde. Bir Meksika deseni. Teşekkür ederim. Evet, Afra Saraçoğlu bir teşekkür paylaşımı yaptı storiesinde. İngilizce bir teşekkür paylaşım. 2025'e teşekkür etti arkadaşlar. Beni beni öz değerime geri getirdiğin, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve geldiğim yeri terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için teşekkür ederim 2025 ve kırmızı kalp koydu arkasına. Ben Afra Saraçoğlu'nun paylaşımlarına kırmızı kalp koyduğunu çok görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ve Virginia'yı etiketledi. Virginia babasının yaşadığı eyalette eee, dışarıda kırlarda yürürken, yürüyüş yaparken çekilmiş bir fotoğrafına kendisi selfie yapmış o fotoğrafı. Eee, kulaklıklar kulağında, kafasında şapka yürürken çekilmiş bir fotoğrafını ekledi babasının memleketinde arkadaşlar. Beni öz değerime geri getirdiğin, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve geldiğim yeri terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için. Yani Afra Saraçoğlu 2025 senesinde manevi olarak çok yükselmiş, çok güzel şeyler katmış kendisine. Babasına yıllar sonra kavuştu tabii. 2024 Temmuz'unda gitti ilk babasının yanına Virginia'ya. 20-25 sene sonra babasını görüyor. Babası gelmişti İstanbul'a bir yemek yemişlerdi. Evet bir evde buluşup yemek yemişlerdi. Değil mi? Bunlar 2 sene evvel. Ama olsun yani o küslüğü tamamen atmaları bu 2024'te Temmuz 2024'te Virginia'ya gitmesiyle pekişti. Babasıyla tekrar baba kız hikayesi. Sonra o 2025'te yenilendi. 2025'te yine gitti. Kaynaştılar tabii şu son 1,5 senede. Beni öz değerime geri getirdiğin, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve geldiğim yeri terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için teşekkür ederim. Yani babası Uğur Saraçoğlu yıllar önce Afra Saraçoğlu çok küçük bir kız çocuğuyken annesini terk etmişti. Biliyorsunuz hikayeyi ve Amerika'ya gitmişti. Sonra orada evlenmişti ve Afra Saraçoğlu Eee, çok uzun yıllar babasını görmeden yaşadı. Ama o anneye helal olsun, Afra Saraçoğlu'nun annesine. Çoğu kadın böyle durumlarda arkadaşlar, çoğu kadın, üzerine basarak söylüyorum, böyle durumlarda çocuğunu babasından soğutur. Yani böyle durumlarda babasız büyüttükleri zaman çocuklarını adam terk edip gittikten sonra ama kabahat kadındadır ama erkektedir. Erkek çıkar gider evden. Erkeğin çıkıp gitmesi de normal. Çünkü kadına bir yuva lazım ve kadının her şeyi, eşyaları, çocuğu, çocuğun eşyaları o evde. Tabii ki gidecek olan erkektir ve yeni hayat kurmak istiyorsa erkek zaten evde kalmak hiç istemez. Çeker gider. Adamın da öyle bir niyeti varmış zaten. Amerika'ya yerleşmeye niyetliymiş. Belki de o zaman vardı hayatında bir kadın bilemiyoruz tabii. Ama olmasa kadın olmasa niye terk etsin, nereye gitsin? Erkekler genellikle yedeklemeden terk etmezler. Böyledir. Genelde öyledir. Kendini sağlama almayı sever erkekler. Doğru mu? Hayır. Çok yanlış. Afra Saraçoğlu'nun babası gittikten sonra Afra annesiyle tabii yaşadı. O kadıncağız çok sıkıntı çekti. Çok sıkıntı çekti. Bana gelen bilgiler ve Afra'yı çok güzel bir şekilde yetiştirdi, büyüttü. Çok
güzel eğitim verdirdi ona. Üniversiteye de girdi. Üniversitede de eğitimine de devam ediyordu zaten biliyorsunuz. Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de İngiliz edebiyatı üzerine okuyordu ve sonra onun oyuncu olmasında ön ayak oldu annesi. Anneliğini çok iyi bir şekilde yaptı o kadın ve babasına da düşman yetiştirmedi. Babasına gitmek istediğinde de gönderdi işte gördüğünüz Amerika'ya gitti. Babasının ailesiyle kaynaştı orada. Kendi ailesi sayılır. Babasının üvey annesi, babasının eşi ve eee, şimdi de geriye dönüp teşekkür ediyor yıllara, 2025 yılına teşekkür ediyor. Beni öz değerime geri getirdiğin, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve geldiğim yeri terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için. Geldiğim yeri terk etmeden demesi burada maneviyatını da hiç bozmadan, yani kendisine saygısını kaybetmeden, öz saygısını kaybetmeden, o ortamda, o ünlüler dünyasında sizin dışarıdan gördüğünüz gibi değil arkadaşlar. Lay lay lom, eğlenceli, güzel diziler çekiliyor. Ne kadar hoş, ne kadar güzel diziler çekiliyor. Yani birbirlerine aşıklar, seviyorlar. İşte o Yalı'da görüyoruz insanlar ne kadar güzel rol yapıyorlar, mutlular falan. Bir de onun arkası var, perde arkası var. Her dizide olmaz ama bazı dizilerde işte Afra ile falan ilgisi yok bu konuştuğumun. Afra'nın oynadığı dizilerle falan ilgisi yok. Bazı dizilerde, bazı sahnelerde, konserlerde, konser sahnelerinde, gazinolarda, işte eğlence mekanlarında falan çoğunda yani hiç hoş olmayan şeyler olur. Oyuncuya da öyle davranışlar, yaklaşımlar olur. Eee, Onun menajerine de olur, onun çevresindeki insanlara da olur. Rahatsız edici şeyler olabilir. Bazı ilginç teklifler yapılır. Yani sen değerlerinden taviz verirsin. O tekliflerle sana sunulan imkanlara sahip olabilmek için yolundan çıkarsın. Her şey olabilir arkadaşlar. Ama Afra Saraçoğlu hiçbir şekilde değişmeyen, değerlerine son derece bağlı, son derece eee, düzgün yaşayan, düzgün bir hayatın içinde olan ve yükselebilmek için kendisinden, ilkelerinden, prensiplerinden hiç ödün vermemiş bir insan. Öyle olmasa arkasından konuşulur, arkasından yazılır arkadaşlar. İma edilir, paylaşımlarla günü gelir polemiklerin içine sokulur. Kaçamaz o polemiklerin içinden. Polemiklerden kaçmaya çalıştığı zaman yüzüne vurulur. Sen zamanında şöyle yapmadın mı bilmem ne dizisinde başrol alabilmek için filan falan diye. Anlatabiliyor muyum? Eee Alnı ak yüzü pak derler ya, Afra Saraçoğlu öyle bir oyuncu ve burada da diyor ki benim öz değerime geri getirdiğin ailemin gerçeklerini öğretti. Buraya kadar aile, baba aile. Geldiğim yeri terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için. Yani burada da işte bu prensiplerinden taviz vermeden geleceği inşa edebileceğimi gösterdiğin için. Afra Saraçoğlu bugün her şeye sahip. Mesleki anlamda da aslında o asla öyle düşünmüyor. Biliyorum, çok iyi biliyorum. O %30'una geldiğini düşünüyor. Gelebileceği yerin, gelmek istediği yerin, arzuladığı ideallerinin %25, %30'unda olduğunu düşünüyor. Aslında %80'i, %90'ını tamamladı bile. Tamamladı derken başardı anlamında söylüyorum. Elbette bize %100'leri de göstersin, bize %200, 300'leri de göstersin Afra. Allah şansını daim ve bahtını açık etsin derler ya. Eee, Çalışkanlığıyla ve insan ilişkileriyle zaten bunu başarıyor da baht açık olması da çok önemli. İşte ona yıldızlar mı deriz artık. Eee, Bizim İpek'in yaptığı enerji transferi mi deriz, yüksek enerji mi deriz, gezegenlerin onunla birlikte olması mı deriz? Ama çalışmadan ve dürüst olmadan bunların edinilmesi çok zor. Dürüst olmadan bir yere gelirseniz dostlar,
kaybedebilirsiniz o geldiğiniz yeri. Oradan iniş kolay olur. Dolambaçlı yollarla, hile hurda yaparak, hak etmeden bir yere gelince oralardan aşağı yuvarlanmak kolay olur. Ama hak ederek bir yere gelince o geldiğiniz yerden daha yükseklere tırmanmanız kolay oluyor. Geriye kolay kolay düşmüyorsunuz. Hak ederek geldiğiniz için. Ben Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Ramazan Demir'in, Mert'i de burada söyleyeyim, söylemedi diyorsunuz sonra. Geldikleri yerlere hak ederek geldiklerini düşünüyorum. Mert Ramazan Demir de bunun içine katıyorum. Onu ayrı konuşmak lazım tabii ki. İkisi de ayrı bir birey o anlamda, birey olarak. Ancak ikisi de hak ederek bu başarılara ulaştılar. Bunu söylemek dürüstlüktür, işin doğrusudur. Bakalım 2025'e başka teşekkür edecek kim çıkacak ünlüler dünyasından ve Mert Ramazan Demir bir mesaj verecek mi giden sene için ve gelecekten ne beklediğini, 2026'dan ne beklediğini açıklayacak mı, söyleyecek mi? Ben Mert Ramazan Demir'in hiç böyle bir açıklama yapacağını hiç zannetmiyorum. Mert Ramazan Demir çok ketum, içine kapanık, eee, bu konularda hiç ser verip sır vermeyen bir ünlü bir şahsiyet. Ama yine de hayranları ondan bekliyorlar. Öyle değil mi? Peki, sizleri çok seviyorum. Ben biraz sonra saat 10 yok, saat 20'de yeni bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Özcan Deniz'in annesi kansere yakalandı ve geçtiğimiz günlerde kendisiyle konuştum ve onu bir röportaj olarak yayınladım ya, röportaj olarak değil de ben anlattım ondan dinlediklerimi. Özcan Deniz kanser olan annesini aramadı, hiç aramadı, sormadı. Kadıncağız 3-4 aydır kanser. Özcan Deniz'in amcası aradı beni ve benimle konuşmak istedi. Konuştuk telefonda. Ben de kendisine canlı yayına davet ettim. Özcan Deniz'in amcasını. Çok beyefendi bir insan. Kabul etti canlı yayınımı ve bugün saat 20'de kendisiyle canlı yayın yapacağız. O yayını da izlemenizi beklerim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın günlerden Salı, yarın saat 19'da İpek Canbulat'la, ünlü astroloji uzmanı İpek Canbulat'la, astrolojinin prensesi yayında olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler sunuyorum.